Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bayram tatlınız benden. İnanın ki o kadar kolay ve o kadar lezzetli ki misafirleriniz ikinci bir tane isteyecek. Son derece hafif, şerbetini bile kaynatmıyoruz. Hemen başlıyorum, iyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak 2,5 su bardağı şekerin üzerine 4-5 tane patates soyacağıyla limonun kabuğunu ekleyelim. Arzu ederseniz portakal kabuğu da olur, hiç fark etmez. Limon kabuğunu ekledik. Bunu eklememin sebebi hem renk veriyor hem de çok arka planda güzel bir aroma katıyor. Şekerimizin üzerine 2,5 su bardağı da kaynar suyu ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Şekerimiz kaynamıyor sevgili arkadaşlarım ama mükemmel bir tatlı oluyor. Hemen bir karıştırdım ve kenara aldım. Arzu ederseniz şöyle 5 dakika sonra bir daha karıştırın. Hani alttaki şeker bir daha yukarı çıksın. Güzelce karıştırıyorum ve şerbetimizi kenara alıyorum. Hamurumuz için gerekli malzemeler: yarım su bardağı eritilmiş tereyağı 125 gram. Arzu ederseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama tereyağıyla bir tık daha lezzetli olur. Bir tane yumurta. Şöyle 100 gram labne peynir. Labne yoksa süzme yoğurt da olur. Süzme yoğurt yoksa normal yoğurt da ekleyebilirsiniz. Güzelce hepsini karıştıralım. Şöyle mümkün mertebe bu kıvama getirin. Yani hepsi bağlansın. Şimdi sevgili arkadaşlarım, kıvamını size bir göstereyim. Hani tereyağı eklediğimizde bir hafif donduğu için katı bir kıvam aldı. Ama sıvı yağ kullanırsanız daha akışkan bir kıvam olur. Yarım su bardağı irmik, yarım su bardağı Hindistan cevizi, bir paket vanilya ve bir tatlı kaşığı da kabartma tozu ekleyelim. Hani bir paket de ekleyebilirsiniz ama bir paket eklerseniz çok çatlayıp patlar. Gerek yok. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Yine güzelce bir spatulamızla karıştıralım. Şimdi biraz sonra videonun devamında size hızlı neden tereyağı, sıvı yağ, labne onları anlatmaya çalışacağım. Bir su bardağı da unumuzu ekliyoruz ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. İrmik sıvıyı çeken bir malzeme olduğu için bir su bardağı un tam denk düşüyor. Sevgili arkadaşlarım, lütfen göz kararı eklemeyin. Çok sert olur. Bu sefer de hani sonra sıkıntı yaşarsınız. İyice yoğuralım. Çünkü irmik yumuşarsa daha güzel olur. Bir 2 dakika güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi orta yumuşaklıkta, ele yapışmayan çok güzel bir tatlı hamurumuz hazır. Şekil vermek için şöyle 3 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizimiz var. Ve ben böyle bir kaşık kullanıyorum. Hani böyle şurupların içinde çıkıyor, kahvenin içinde çıkıyor, deterjanlarda çıkıyor. O tarz bir kaşık var. Onu şekil vermek için kullanıyorum. Elinizde varsa bu tarz bir kaşık kullanın. Yoksa normal yuvarlak beze yapın. O şekilde dizin. Hiç fark etmez. Önce Hindistan cevizini buluyorum. Daha sonra elimdeki kaşığı form olarak kullanıyorum ve ters çevirerek tepsiye diziyorum. Hani bu tarz bir kaşık tarzı bir şey kullanırsanız hepsi aynı boy. Böyle sanki hazır tatlı gibi duruyor. Ama yoksa da hiç önemli değil. Normal beze yaparak dizin. Bir borcam kullanıyorum. Bu tarifimde büyük boy dikdörtgen, bilginiz olsun. Şimdi sevgili arkadaşlarım, tarifimize labne ekledim. Labne zaten süzme yoğurtun abisi diyebilirim. Güzel bir lezzet katıyor ama evde her an bulunabilen bir ürün değil. O yoksa süzme yoğurt ekleyin. O da yoksa yoğurdun sert tarafından ekleyebilirsiniz. Hatta kaymak bile ekleyebilirsiniz. Çok güzel olur. Hepsini yuvarlak beze yaparak önce Hindistan cevizini buladım. Daha sonra da şeklini vererek yağlanmamış borcama diziyorum. Ben tereyağı kullandım sevgili arkadaşlarım. Daha lezzetli olur. Tereyağı yoksa aynı tarifi, aynı ölçüyü yarım su bardağı sıvı yağ olarak da kullanabilirsiniz. Ve bütün tatlılarımızı bitirdim. Dikdörtgen borcamımız tamamen doldu. Size şöyle bir göstereyim. Bakın sevgili arkadaşlarım, küçücük görüyorsunuz. Bayağı aralıklı. Şimdi fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derecede. Bakın fırının alt rafına verin. Borcamın altı zor pişer. O yüzden en alt rafa veriyoruz. 30 dakika 190 derecede pişiriyorum. Tatlımız pişerken şerbetimizin içindeki limon kabuklarını çıkaralım. Bakın sevgili arkadaşlarım, limon kabukları şerbete sarı bir renk verdi.
ve çok güzel bir aromasını da yaydı. Şeker de komple gördüğünüz gibi erimişti. Ve tatlımız yaklaşık 30 dakika fırında pişti. Hemen size gösteriyorum. Üstü de nar gibi kızarmıştı. Yani alt rafta pişirdik ama borcam altını pişirmediği için bunu böyle orta rafa verirseniz tatlınızın altı pişmez. O yüzden bu ayrıntıları da belirteyim. Ve 30 dakikanın sonunda böyle mis gibi kızarmış bir şekilde fırından çıkarıyorum ve birçok açıdan gösteriyorum size. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bakın şöyle altını gösteriyorum, görüyorsunuz. Bunu böyle kontrol edip çıkarın fırından. Altı güzel pişsin. Şerbetimiz kenarda zaten erimişti. Şöyle bir 5 dakika bekleyin. Yani 3-4 dakika. İlk sıcağı gittikten sonra soğuk şerbeti hepsini üzerine dökün. Yani hiç çok oldu sanmayın, çok fazla oldu sanmayın. Hatta hepsini çekiyor. Ertesi gün tepside bir tane bile şerbet kalmamıştı, onu da belirteyim. Bütün şerbeti hepsinin kafasından aşağı mutlaka döküyorum. Yani hepsine şerbet değsin. Bütün şerbeti döktüm. Şimdi üzerini bir tepsiyle kapatıyorum. Tamamen şerbetini çekebilmesi için. Evdeki herhangi bir tepsiyle kapatın. 1 saat dinlendirelim. Aslında 30 dakika sonra çekmişti. Ben onu gizliden baktım. Ama ben 1 saat sonra sunuma geçtim. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir şey olamaz. Yani Kemal Paşa'dan 1000 kat daha güzel diyorum size. Lütfen denediğinizde bana yorum olarak bildirin. Dekor olarak üzerine biraz Antep fıstığı serperek bitirdim. Ve tatlımız sunum için hazır. Sizlere şöyle detaylı gösteriyorum. Bu arada bugünkü tarifimin başrol oyuncusu Begonville'di galiba. Begonville'lerdi. Onu da böyle kıyıdan köşeden sizlere gösterdim ki bakın kendisi başrol olur. Onu da belirteyim, alınmasın. Ve şöyle yakın yakın sizlere tatlımı gösteriyorum. Çok çok lezzetli, çok güzel, anormal derecede hafif bir tatlı. Çok pratik, hemen yapabileceğiniz de bir tatlı. Hemen şöyle büyük bir zevkle detaylı doku testine geçiyorum. Ya sevgili arkadaşlarım, ben tariflerimi anlatırken çok heyecanlanıyorum. Çünkü ben işimi aşkla yapıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bakın şimdi 1 saat şerbetini çekti. Şöyle iç dokusunu gösteriyorum. Muazzam bir şekilde çekmişti. O limon kabuğunun verdiği sarı renk Hindistan cevizinde daha belirgin olmuş. Çok güzel bir lezzet. Bir kez daha size doku testi yaparak ağır çekimle biraz detaylı göstermek isterim. Bu tarz tatlılarınızı yaptıktan sonra sizlere tavsiyem buzdolabında değil, normal tezgahta muhafaza edebilirsiniz. Önemli olan yüzeyini güzel kapatın ki lezzeti, aroması uçmasın. Günlerce kullanabilirsiniz ama ben bu tatlıya garanti veriyorum. Bu tatlı bir günde bitecek. Sevgili arkadaşlarım, şerbeti nasıl çektiğini şöyle detaylı göstermek istedim. Hani videoda dedim tam görünmeyebilir. Görüyorsunuz, her katı full şerbet. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.